Amazon'a yaklaştık arkadaşlar. Bakın evet. Azmağ'ın denizle birleştiği yere kadar gidiyoruz. Oradan dönüş yapıp Amazon'a giriyoruz. Buradan tekne turlarını izleyebilirsiniz. Hem bilgi de alabilirsiniz. Şimdi Akın abi Saadet'e gelelim. Tekne turlarının fiyatı ne kadar? Kano turları ne kadar? Su buz gibi arkadaşlar ama girenler var. Beni sabaha kadar gezdirsin Akın abi ya. Burası otel. Oteller. Butik otellerimiz var. Burayı hiç bilmeyen, ön yargılı gelenler oluyor. Anlatıyor. Diyoruz ki beğenmezseniz dönüşte paranızı iade ederiz. Dönüşte teşekkür ediyorlar. Harika bir haftadan, güzel bir günden tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Akçapınar Köyü'ndeyim. Akçapınar Köyü'nü geçen sene tanıtmıştım. Akın abi hatırlarsanız Merhabalar, iyi tatiller hepinize. Tatilde bekliyoruz. fiyat bilgisi alacağız. Tekne turları ile ilgili rotayı alacağız. Ve 2 tane Amazon bölgesi var arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Yavaş yavaş harekete başladık. Akın abiye çok konuşma fırsatı vermedim. Direkt bodozlama girdim. Hadi başlayalım beraber. Evet, şöyle tekneye doğru ilerliyorum arkadaşlar. Yukarıda hemen yol var zaten. Buradan tekne turlarını izleyebilirsiniz. Hem bilgi de alabilirsiniz. Buradan iniş de yapabilirsiniz. Bakın suyun güzelliğine bakın. Azmak Çayı'nın meşhur suyu. Kano da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece tekneyle grup turlarına katılmak zorunda değilsiniz. Tek kişilik ve 2 kişilik kanolar da var. Evet, Akın abi hazırlıklarını yapıyor. Güzel bilgiler alayım kendisinden ki siz de faydalanın. Buraya geldiğiniz zaman Akın abiyi bulursunuz. Buraya geldim geleli bir Akyaka tekne turunu yaptım arkadaşlar. Böyle 25-30 dakika sürüyor. Onu da sağ üst köşeye bırakıyorum. İzleyin. Müsaitseniz şöyle alayım. Abi senin için çok güzel sorular hazırladım ona göre. Akın abi sen Akçapınarlı mısın? Evet, buranın yerlisiyim. Akçapınar. Yani aslında benim sana bir sorum vardı. Hani bu cenneti andıran çayı ilk gördüğünde neler hissettin diye soracaktım sana ama. Valla çocukluğumuz burada geçti. Eskiden sular biraz daha yüksekti. Biraz daha da temizdi. Canlılık olarak daha da değişik canlılarımız var mesela. Bir hikayesi var mı Azmak Çayı'nın? Böyle hikayeler, büyüklerinden, atalardan duyduğun, ismiyle ilgili, yaşananlarla ilgili hiç böyle hikayeler var mı? İleride bizim Pınar'ımız var. Köyün adı da oradan geliyor. Pınar'ın ismi Pınar. Akça. Akça. Akça su bol, rengi de beyaza benzediği için Akçapınar ismi oradan geldi söyleniyor. Evet. Köylü kadınlar eskiden oralarda çamaşırları falan, makine falan yok biliyorsan. Evet. Orada çamaşırını herkes orada yıkarmış. Evet. Evet. Suyu buz gibi içilirdi eskiden. Öyle mi? Evet. Şimdi o sular azaldı. Su da aşağı yukarı 10 kilometre ileriden dağdan geliyor. Tuzlu olduğu söyleniyor abi Azmak Çayı'nın bazı bölgelerinde suyu. Şimdi denize yakın kısımlarda mesela 2 kilometre aşağıda karışıyor. Denizle karışıyor. Ama şu an burası tatlı su. Şu an tam olarak geçtiğimiz bölge neresi abi? Akçapınar Köprüsü altından çıkış yaptık. Sağda mekanlar var herhalde. Burası otel. Oteller. Butik otellerimiz var. Çok güzel arkadaşlar bakın. Her yerde butik otel var. Şöyle etrafta manzarayı da göstermeye çalışayım ben size. Bakın ne kadar güzel. Akın abi buranın Amazon olarak bilinen bir yeri varmış sanırım. Evet, oraya gideceğiz. Bir özelliği var mı oranın? Nasıl bir şey karşılayacak bizi? Şu tekneye geçsem olur değil mi? Tamam. Böyle ara ara trafikte sıkışıyor herhalde. Şu burada çünkü dar bir köprümüz var tarihi. Evet. İşte kano yapanlar var arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Kolay gelsin. İyi eğlenceler sağ olun. Harika değil mi arkadaşlar? İşte buralarda ne sporu yapayım diye
düşünmeyin. Gelin sporunuzu yapın. Evet. Şöyle köprünün altından geçiyoruz. Şu karşıda bir yol var arkadaşlar. Bakın şöyle yukarıdan araçlar geçer. Orası Marmaris yolu. Akın abi burada böyle ufak çaplı tekne tersanesi falan var herhalde değil mi? Evet evet, köylüler burada küçük bakımlarını burada yapıyorlar. Yaptırıyorlar evet. Bu geçtiğimiz köprü, tarihi köprü. Evet. Onu Kanuni zamanından kaldığı söyleniyor ama mi? geçen yıl ben bir müşteri götürdüm, arkeologmuş. Onlar Roma yapısı olduğundan bahsetti. Muhtemelen 2400 yıllık falan olduğunu söylediler. Olabilir çünkü Muğla bölgesi antik bölge bakımından çok zengin. Evet. Roma olma ihtimali daha yüksek Evet, abi. evet. Roma muhtemelen de Kanuni geçiş yaparken tadilat yapıp kullanmışlar bu köprüyü. Evet o olabilir doğru. Doğru. Şimdi aşağıda bir tane daha var köprümüz. Öyle o mi? da çok eski. Orayı da gösterdiler size. Şu an Akçapınar Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz. Marmaris yolu burası. Evet. Bu Evet. da yeni çevre yolu köprümüz abi. Evet. 2400 yıl önce yapılan köprüyle arasında çok büyük görsel bir fark var yani. Var abi hiç estetik değil. Peki Amazon'da bizi neler bekliyor abi? Var mı bir özelliği? Oranın suyu oradan kaynıyor. Soğuk su orası. Evet. Evet. Yani bizim yaptığımız turun finali orası. Ağaçtan iple atlıyorlar. Ha, öyle orada giriyorlar Evet, suya. biz orada mola veriyoruz zaten. 20 dakika mola veriyoruz. Çok güzel. Gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz orada yüzüyor. Evet. Yeşil ağaçlar kapatıyor. Tünel gibi oluyor orası. Suyumuz da çok güzel. Çok güzel. Bakın suyumuz var. Arkadaşlar çok güzel yerlerden geçiyorsunuz. Yani doğayla iç içe geçiyorsunuz. Gerçekten çok ferahlatıcı, iç açıcı bir havası var. Dinlendirici bir havası var buranın. Akın abi ortalama olarak tekne turları ne kadar sürüyor? Hangi güzergah? Yani hep aynı güzergahlara gidiliyor. Sabit bir güzergahınız var sanırım. Şöyle söyleyeyim. Tekne turları kitesurf yapılan alanımızın yani Azmağ'ın denizle birleştiği yere kadar gidiyoruz. Oradan dönüş yapıp Amazon'a giriyoruz. Sözünü keseceğim abi. Bu Gökçe sahiline yakın olan kısımdan mı bahsediyorsun? Kitesurf alanı yapılan, Akyaka'ya bakan kısmı. Akyaka'ya bakan kısmı. Evet. Tamam. Kitesurf alanının olduğu yer. Oradan Evet abi. döndürüyoruz misafirlerimizi. Tekrar şeye giriyoruz. Amazon'a. Ha, evet. Orada 20 dakika mola Mola veriyoruz. veriyoruz. İsteyen yüzüyor, isteyen dinleniyor. Evet. Resimlerini falan, videolarını çekiyoruz. Evet. Tekne turu 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika sürüyor. O molayla beraber gayet iyi. Evet. Eğer kano turumuz olursa kanonun güzergahı, çünkü mesafe uzun, insanlar yoruluyor. Çok haklısın. Amazon'a kadar yapıyoruz onu. Ha, Onlar yeterli geliyor, fazla bile geliyor. Yoruluyor çünkü insanlar. yarım saat 40 dakika sürüyordur o yine. Yarım saat. Ya 1,5 saate geçiyor. Öyle mi? Sürüyor. Ha, tabii mesafe kısa olsa da kanoyla gittiği Kano için. yoruyor efendim. Kürek çekildiği için. Evet. Çok güzel arkadaşlar bakın. Harika. Yani o zaman tur sırasında görebileceğimiz en ilginç yer Amazon. Amazon, bu tarihi köprülerimiz. Evet. Bu şu güzel harika manzaralar zaten daha ne olsun. Evet, evet, evet. Su yani bazı noktalarda cam gibi görünüyor. Tabii sazlık alanlara geldikçe biraz bulanması normal. Belki deniz seviyesinden dolayı da olabilir. Buradaki ekosistemden biraz bahseder misin? Ne gibi canlılar yaşıyor suyun etrafında, içinde, dışarıda, ormanda? Hiç böyle bunlarla ilgili bir bilgin var mı abi? Dip, toprak, çamur. Evet, Balçık ama batmayan balçık yani. Batmayan çamur. Evet. Toprak diyelim. evet. Bir de yosunlar olduğu için bu kısımlar yeşil. Suyumuz yeşil. Yeşil. Pis olduğundan değil yani. Suyun doğal Tabii. rengi. Amazon'unki biraz daha net. Orası kaynadığı için. Oranın dibi de toprak ama bu da tarihi köprümüz. Öyle mi? Hemen Evet. Yani etrafından geçelim önce. etrafından geçelim abi. Dönüşte altını kullanırız. Ha, Şu alttan geçeriz. Tamam, dönüşte bu taraftan geçeceğiz. Bakın burada bir tarihi köprünün artık kalan son parçaları var arkadaşlar. Dediler bunlar Roma yapısı. Evet. Muhtemelen de milattan önce. 3. yüzyıl falan. Kesin 300-400 o yıllarda. Ama dediler hani daha sonraki yıllarda diğer medeniyetler kullanmışlar. Restore etmişler, Evet, yenilemişler. kullanmışlar. Hikayesine de gelince günümüzden, bu da gerçek yani uydurma bir şey değil. Buradan kervan geçiyor. Kervanlar Kervan geçiyor. yolu, evet doğru. Bir düğün kervanı geçmiş burada. Gelin kervanı. Atlar develerle falan. Evet. Burada bir yıkım olmuş. Göçmen. Muhtemelen ağırlığa dayanamadı. Ölenler olmuş. Bir de gelin ölmüş. Ha. Gelin öldüğü için buranın ismi Gelin Köprüsü. Gelin Gelin yıkımı. Gelin duası derler. Gerçek hikayesi bu. O ağaca da adak yaparlar. Ağacın üzerinde zaten şişeler falan var. Şişeleri de bizim
2-3 yıldan beri dışarıdan gelen müşteriler bağlıyor. Yani daha önce öyle bağlamazlar. Evet. O da 2 yıldan beri var. Akın abi çok güzel bilgiler veriyorsun. Ekosistem hakkında bir bilgin var mı abi? Böyle yaşayan balıktı, Azmak Çayı'nda, işte dışarıda kuş olur vesaire olur. Bunlarla ilgili hiçbir bilgin var Ya mı abi? buranın yerli balığı denizden giren Evet. kefal, levrek, Evet, ara ara çupra girer. evet, Bir de kofana giriyor. Onları yemeye geliyor. evet. Bu aralar var. Kofana, evet. Yani kofana var. İç taraflara doğru bir canlı yok herhalde. Balık tarzı şeyler olmuyor değil mi? Böyle çok tatlı su kısımlarında. Oluyor orada da. Yılan balığı falan oluyor. Ha, yılan balıkları oluyor. Bizim mavi yengecimiz meşhurdur. Ha, öyle mi? Lezzetlidir. Su soğuk olduğu için mavi yengecimiz var. Kışın değişik kuş türlerimiz geliyor buraya. Biraz da Gökçe sulak alanı besliyor bu kuş türlerini. Gökçe'nin sulak alanı besliyor. Mesela bak bir kuşumuz geçiyor. Bunlar yerli sazlarda yaşayan su tavuğu. Yabani su tavuğu. Yabani su tavuğu. İnsandan kaçarlar, sazların arasında yaşarlar. Karşı sazların arasına da. Evet, bir tekne turu daha dönüş yapıyor arkadaşlar. Hangi sezon açılıyorsunuz? Kışında açık mısınız abi? Ya kışın yağmurlar başlayıncaya kadar yapıyoruz. Evet. Kanoyu. Evet. Çünkü sular yükseliyor, yağmurlar yağıyor. Zor oluyor biraz. Teknelerimiz de sezon bitince çoğu bırakıyor. Ama biz evimiz orada olduğu için 2-3 arkadaş kışında bekliyoruz. Her gün olmuyor iş ama hem gelen misafirlerimiz mağdur olmasın hem de Yani evet. bizim de ekmek parası. Evet, bekliyoruz biz. Kışın bu kadar yoğun olmuyor. Mesela şu ağaçtaki kuşlar gördüysen Ha, beyaz kuşlar Evet. var ağaçta. bayağı var yani. Bunlar da 2 yıldan beri çoğaldı. Sevdiler buraya gitmiyorlar. Yani 2 yıldır artış mı gösterdi? Artış gösterdi. İsmi var mı abi bunlar? Biliyor musun hiç? İsmini bilmiyorum Bilemedim ya. değil mi abi? Evet. Çok değişikmiş gerçekten. Güzel bu. Şimdi Akın abi Saadet'e gelelim. Tekne turlarının fiyatı ne kadar? Kano turları ne kadar? Fiyatlar yeni güncellendi. Düne kadar eski fiyattan şey yapıyorduk. Maliyetlerimiz artınca değiştirmek zorunda kaldık. Burası kooperatif olduğu için üyelerimiz falan var, başkanlarımız var. 4 kişiye kadar 1500 lira oldu. Tekne turu size özel gidiyor. Evet. Yanınıza dışarıdan birini almıyoruz. Yani bir kişi de gelsen, 2 kişi de gelsen seni götürüyoruz biz. 1500 liraya. Yani 1500 lira Tabii. 4 kişiye kadar. Evet. 4 kişiden sonra da kişi başı artış yapıyoruz yani. Kanoda 2 kişi, kişi başı 750 lira. 750. Kanoda 2 kişilik olan var, tek kişilik olan var. Kanoya gelen misafirlerimize de tekneyle refakat ediyoruz. Yorulduğu zaman arkasına bağlıyoruz. Çok güzel. Güvenlik önlemini alıyorsun abi. Yani turun sağlıklı tamamlanabilmesi, müşterimizin başına bir şey gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Hem resimlerini, güzel videolarını çekiyoruz. Kanoda dediğim gibi kişi başı 750 lira. Tekne turu 1500 dedin. 4 kişi 1500 lirayı paylaşarak kullanıyorlar. 4 kişinin üzerinde kişi başı ne kadar oynama yapıyor? 375 lira fark ediyor. Tamam. 375 Onu lira da ekstra. hallediyoruz yani bir şekilde. Şöyle denize doğru yaklaşıyoruz sanki abi. Arkadaşlar şöyle bir ayağa kalkayım. Arka taraf Muğla arkadaşlar. Karşıda Sakar Dağı var. Hemen bu tarafta, bu güzergahta karşıda Akyaka, sol tarafta da benim de yaşadığım köy Gökçe köyü kalıyor. Sahili var aynı zamanda Gökçe'nin. Evet, ileri doğru bu açık alandan gidiyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar ferah, güzel, harika ya. Gerçekten tertemiz de bir hava var arkadaşlar. Havası çok temiz. Akın abi en çok hangi mevsimde talep oluyor? En yoğun olduğunuz ay? Okullar kapandıktan sonra bizim işimiz yoğunlaşır. Haziran'da başlıyor. Evet, okullar açıncaya kadar devam eder. Hafta sonları kalabalık oluyoruz. Ha, evet. Bayramlarda falan da kalabalık oluruz. Rezervasyon gerekiyor mu yoğun zamanlarınızda yoksa her gelene bir şekilde Bir zaman şekilde hallediyoruz ya. Rezervasyon yaptıran oluyor. Akşam gün batı turlarımız da var. Gün batımı bu arada çok güzel oluyormuş arkadaşlar, tavsiye ederim. Evet, gün batımında yiyeceğine içeceğine getiriyorlar. Biraz daha fazla kalıyoruz orada. Hem biz eğleniyoruz hem misafirlerimiz eğleniyor. Ben bana kuş yuvası da gösterdim biraz sonra. Dokumacı kuş diye geçiyor. Dokumacı. Küçücük bir kuş ama mükemmel bir yuvası var. Bu da daha önce görmedik. Yani gördüğümüz bir şey değil. Evet. Bu kuşu da 1,5 yıldan beri. Geçen yıl gördük. Bu yıl 2. yılı. 3 tane yuva farklı. Evet. Daha önce yoktu.
Bugüne kadar seni böyle etkileyen, başına gelen bir anın var mı tekne turu sırasında? Vallahi ben Komik olur, hani böyle biraz heyecanlı olur. biz heyecan devamlı var ya. Heyecanımızı kaybetmiyoruz da Allah'a şükür. Ben aynı zamanda profesyonel dalgıçta yapıyorum bak. Tüplü tüpsüz dalgıçta var. Müşterilerim biz bir şey düşürüyorlar. Çok üzülüyorlar. Özellikle suyun bulanık olduğu yerlerde düşürüyor veya şu gördüğünüz ileride derin yerlerde, gelgitlerin olduğu yerlerde. Üzüldüklerini görüyorum zaten. Ben diyorum ki ben Allah nasip ederse bulurum onu diyorum size. O gün olmazsa yani o gün gece olmazsa ertesi günü sabah erken dalış yapıyorum ben ve buluyorum. Ondan sonra müşterilerime mesaj atıyorum. Fotoğrafını gönderiyorum. O mutlu ediyor. Sabah bile sahilden buradan arabayı buraya bıraktım. Yüzerek karşıya geçtim. Karşıdan burnunu döndüm. Sahilin açık derinde 2 tane aksiyon kamera düşürdüler. Öyle mi? Tek çubuğa bağlamışlar. Oo. Şamandırası yok. Oo, Rica ettiler. Onu bulduk. çok Sağ güzel olsunlar. ya. Vallahi süper. Değişik insanlarla tanışıyoruz. Güzel insanlarla tanışıyoruz burada. Evet, Sağ olsunlar. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz oluyor. oluyor. Mesela Amasya gibi güzel yerden insanlar geliyor, beğeniyorlar. Dostlar kuruyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Sabit müşterilerinin, misafirlerin oluyor. Tabii. Bakın denizle birleştiği alandayız şu an. Karşıda Gökova Körfezi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten bulunduğumuz nokta Gökova Körfezi'nin dip kısmı. En dip kısmı. Buradan Akyaka'nın burada kitesurf alanı var. Özel alanlar var burada. Burada özel işletmeler var. İçeri girmeden buradan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ya buralar. Bu görmüş olduğunuz kıyılar arkadaşlar çok sığ. Yani yüzlerce metre ileriye yürüyebilirsiniz buradan. Batmıyorsunuz. Özellikle Gökçe sahili, bakın ileride göstereyim size. Beyaz bir araç var. Oralar Gökçe sahili ve sular gerçekten tam sörf yapmaya müsait bir şekilde. Kitesurf yapmaya tabii. Şu an istikamet Amazon herhalde. Evet. Şimdi Amazon'a gidiyoruz. Karşı gördüğünüz yerde bak tarihi öğren yeri. Kayalıkların olduğu yer mi? Evet. Evet. Orada eski Yunanlılar yaşamışlar. Ufak kalıntılar var. Akın abi, misafirlerden beklentileriniz neler? Nasıl davranmalılar teknede? Nelere dikkat etmeliler? Ya tura çıktığımızda zaten söylüyoruz biz. Öncelikle can güvenliği. Çok haklısın. Evet. Kanoyla gidenlere can yeleklerini veriyoruz. Yüzme ne kadar bilse de. Evet. Çünkü başını düşer bir yere vurar. Aynen. Bunlar önemli. Çöpünü atmasın. Zaten Atmıyorlar. atmaz. Şöyle söyleyeyim. Çöpü de mesela balık avlamaya geliyorlar. Özellikle buraya. Dışarıdan gelen tekneler yiyor, içiyor, bırakıyor, atıyorlar. Ne yazık ki. Her gün sabah ve akşam üzeri tekne botlarımız dolaşıyor. Bir botumuz var. Çöpleri topluyorlar. Mantıka temizliği yok. Evet, devamlı temizlememiz ya. Biz kendi müşterimizden ziyade dışarıda gördüğümüz pet şişe, poşet onlar topluyoruz. İçiyorlar, atıyorlar yani. Ne yazık ki abi. Karpuz yiyorlar, atıyorlar. Balık yesin diye atıyorlar ama olmuyor. Mesela poşet gibi şeyler bizim pervaneler için de tehlike arz ediyor. Pervaneye dolanıyorlar. İnan bile buldum geçen sene pervaneye. Kendim dolaştım. Araba paspası. Araba paspası mı? Evet. Pervaneye mi dolan? Pervaneye dolandı. Araba paspası. Onu bile atmışlar. Mesela bak şimdi bunları biz yarın botumuz toplar. Şu sağda gördüğün şişeler var atmışlar. Onu bizim müşterilerden Evet. Evet. Gökçe sahilinin kıyısında bekleyen bunlar özel tekneler, takalar arkadaşlar. Genellikle burada tekne turu yapanlar ve burayı ilk defa görenlerin tepkisi nasıl oluyor abi? Böyle aklında kalan bazı tepkiler var mı? Şimdi şöyle oluyor Özgür Bey. Önce burayı hiç bilmeyen, ön yargılı gelenler oluyor. Anlatıyor. Diyoruz ki beğenmezseniz dönüşte paranızı iade ederiz. Dönüşte teşekkür ediyorlar. Kışı daha çok seviyorum. Sonbahar böyle yaprakların Değil mi? döküldüğü romantik zamanları daha çok seviyorum. Bizim köyümüzün bir özelliği de bu kitesurf'un burada yapılma nedenlerinin birini de söyleyeyim. Rüzgar olmasa bunu yapamazsın. Olmaz. Yılın 300 günü rüzgar var. Rüzgar var, evet, biliyorum. Diğer 65 günde Deli Mehmet var. Deli Mehmet. Deli Mehmet'te Poyraz, sıcak esen bir Poyraz. Evet. Her yeri dağıtır ama alev eser. Burada Deli Mehmet diyorlar. Vallahi Akın abi ben şortu getirdim ama içime giydim.
yer mi yemez mi bilmiyorum. Yani siz zaten can yeleği veriyorsunuz. Gerekli talimatları bildiriyorsunuz. Bunun dışında tekne turu yapan misafirlerinizin yanına almasını istediğiniz bir şeyler oluyor mu abi? Evet, bir korna yaptık. Karşıdan gelen varsa Kano gelirse evet önlem alsın diye. ağaçtaki o dokumacı kuşun yuvası var, onu göstereceğim size. Öyle mi? Bakın arkadaşlar. Çok sağlam. Rüzgarlara falan dayanıyor. Evet, tam oturmuş gerçekten ya. Koridor şeklindeki yoldan ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Sağ taraftan levrek ve kepeller geçiş yapabilir, görebilirsiniz oradan. Bakın arkadaşlar yine bir kano turuna rastladık. Vallahi abi teğet geçti ya. Ustalaşmışsınız iyice. Evet, Amazon'a gittikçe biraz hareketlilik artıyor çünkü mola yeri olduğu için ister istemez orada birkaç tekneyle, kanoyla karşılaşmamız mümkün olabilir. Şu ağaçta bez asılı. Bunu benim için asıyorlar. Senin için. Evet. Niye abi? Kanoyla gelenler gözlüğünü düşürülmüş burada. Ee? Yani yer belli olsun. Ben ertesi gün dalış yapıp o gözlüğü buldum. Aa! Geçen yıldan beri duruyor orada. Ha, almadınız bir de Ben ama diyorum ki, buldunuz. düşürdüğün yeri böyle işaretliyorlar böyle. Vallahi abi kral hareket yalnız. Duydunuz mu arkadaşlar? Çok güzel bir mantık ya. Amazon'a yaklaştık arkadaşlar. Bakın evet orada yine mola vermiş birkaç tekne var. Çok güzel değil mi? İnsanların karaya çıkması için bir platform yapmışlar. Bir iple atlama alanı yapmışlar. Müthiş ya. Buradan bir fotoğraf almak istiyorum. Evet, Amazon böyle bir yer. Burada Azmak Çayı'nın bir kolu burada son bulduğu için haliyle burada böyle bir sakin bir alan oluşmuş. Ağaçların sudan çıkış şekline bakın ya. Harika olmuş arkadaşlar burası. Evet artık Azmak Çayı'nın bir kolunun sonuna doğru geldik. Hemen dibini gösteriyorum size. Kaplumbağa var orada. Bakın arkadaşlar tam ekranın ortasında bir su kaplumbağası var. Öyle duruyor orada dalın üstünde. Suyun berraklığına bakın arkadaşlar. Harika. Çok büyüleyici değil mi arkadaşlar? Ne kadar büyüleyici ya. Neler var buralarda, neler bir bilseniz. Evet bakın balıklara. Girsem mi girmesem mi bilemedim. Geçen bağlayacağım. Girenler var zaten ya onları çekmem yeterli. Hiç vakit harcamayalım. Sakin olduğuna bakma ya. Burası ağzına kadar doluyor burası. Değil mi? Tekneyi bağlayacak yer bulamıyoruz. Su kirlenmiyor mu peki abi? Yani bulanmıyor mu, kirlenmiyor mu? Yok, temizliyor kanka. Temizliyor değil mi? Dibi toprak olduğu için bulamıyor zaten. Evet. İşte Evet, su buz gibi arkadaşlar ama girenler var. Eyvallah sağ ol abim. burada bizim tekneleri yavaş yavaş yeniliyoruz. Evet. Daha suya yeni indik. Teknelerimiz böyle olacak. Şimdi biri balıklama atlasa da çeksek ya. Amazonlara da gitmedik demeyiz artık arkadaşlar. Türkiye'nin başka yerinde acaba Amazon diye adlandırılan yerler var mı? Bir bakmak lazım. Çok güzel, çok çok. Bravo, bravo. Şimdi istikamet Küçük Amazon değil mi abi? Evet. Küçük Amazon. Amazon'da vakit geçirmek isterseniz örneğin 1-2 saat hani ücreti karşılığında yine yardımcı oluyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu güzel bir detay bence. Evet dönüş yolunda yine şu ağacın oradan bir dar bir yere giriyoruz. Küçük Amazon denilen yere gidiyor burası. Evet orada bir akıntı var. Evet beyaz kuşlar gelmiş arkadaşlar. Bunların ismini bilmiyoruz ama yani
Çok değişikler ya. Beyaz beyaz bir sürü halinde geziyorlar bakın. Çok güzeller. Harika. Küçük Amazon bölgesi burası. Evet. Suyun berraklığına bakın. Abi burası daha büyük bir yer değil mi ya? Diğer küçük büyük Amazon'a göre. Orası mı? Evet. Şimdi, Özgür Bey, orası kalabalık olunca sakinlik isteyenleri buraya getiriyoruz. Burası daha güzel be abi. Şu gördüğünde sığla ağacı. Amasya'dan da misafirlerimiz geldi. Çok beğendiler burayı. Bu arada Amasya'ya da selam olsun. Evet, Orası da Amasya. çok güzel bir yer. Abi, beğenilmeyecek gibi mi ya? Burayı beğenmeyen insan yani ruh sağlığı çok yerinde değildir. Bu taraf da kapalıdır değil mi abi? Mesela bir yere kadar gider. Şu an dalış yasak, balık avcılığı yasak burada, zıpkınla falan. Evet. Çocukken zıpkın avcılığı falan yapıyordum. Gidiyor bir 200 metre Ha, gidiyor kadar yani. gidiyor ama tekne girmiyor dar olduğu için. Tabii dar. Artık orada kaplumbağalar falan yaşıyor. Sanırım bu diğer Amazon'la burası var. Bu gibi bir alana sahip. Böyle kuytu, köşe, insanların dinlenebileceği. Evet. Soğuk su burası şimdi. Burası buz gibidir. Kuş sesleri, serinlik, sakinlik, soğuk su. Daha ne istersin? Kişisel teknesi veya kanosunu kullanabiliyor mu vatandaş? Tabii tabii. Herhangi bir yasak ya da izin alması gerekmiyor değil mi? Şimdi bizim burası kooperatif olduğu için bizim start verdiğimiz yerde Yani- biz oranın ödeme yani Kirasını ödüyorsunuz. kirasını falan ödediğimiz için kendi kanosu veya subuyla gelenlere yardımcı oluyoruz. Onların güvenliğini yine teknelerimizde yapıyoruz. Hı. Ama onlardan da hani cüzi bir Bir rakam alıyorsunuz. rakam alıyoruz. Evet. yani. Evet. Çok güzel. Yani ortak bir paydada buluşmak en güzeli. Evet, anlaşıldı. Evet. Bakın arkadaşlar, kanoyla gelen 2 kişi daha var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beni sabaha kadar gezdirsin Akın abi ya. O kadar güzel ki. Yani Akyaka'nın da kendine has bir havası var. Orası tabii daha kısa, 20-25 dakika süren. Hemen böyle tek bir rota üzerinde gidip gelen aynı rotayı bir tur ama tabii oranın da suyu çok berrak. İşte ördekler, kazlar vesaire güzel doğal bir yaşam alanı var. Ama burası çok büyük bir alan. Muğla'nın doğasını bu yüzden seviyorum. Nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağınız pek mümkün olmuyor. Çok gizli saklı yerlerde keşfedebilirseniz inanılmaz manzaralara tanıklık edebilirsiniz. Ha, karşıdakiler defne. Defne ağaçlarıymış arkadaşlar. Bunların kökü suya yakın ve suda olanlar da var. Evet. Bir de meltem dediğimiz rüzgarı aldığı için değişik bir, yani defne her yerde var ama bunun aromaları çok güzel. Defnenin bizim köydeki bir ismi de tenel, biliyorsun. Ne abi? Tenel derler. Hiç Tenel. duymadım. Hiç Evet. duymadım. Buraya da tenel altı diyorlar. Ha, Defne altı. defne altı. Defne altı. Tenel altı. Arkadaşlar Akçapınar Azmakçayı tekne turu ile ilgili tüm bilgileri Akın abiyle beraber aktarmaya çalıştık. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Akın abi sen keyif aldın mı? Aldım. Allah aşkına. Tüm tatilci arkadaşlarımızı, misafirlerimizi Akçapınar'a bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.